Selamlar, hoş geldiniz. Uzun zamandır böyle bir televizyondan işte internetten böyle abuk sabuk bir sipariş ver de çok mesaj atılıyordu Instagram'a. En son sanırım kendimizi s***cek bir yere mesaj attık. Olayı anlatıyorum. 139 TL'ye, şurada gördüğünüz paraya Apple Watch diye bir reklam dönüyor internette ve her yerde çıkıyor sponsorlu bir şekilde. Girdim, formu doldurdum, işte adresi yazdım falan filan. Beni aradılar. Dediler ki işte siparişinizi nasıl ödeyeceksiniz? Dedim peşin. Kapıda ödemeli yaptım. Kredi kartı yazmışlar. İşte 140 lira para verdim. 1 lira parasının üstünü verdi. Hani ekstra bir kargo parası şarj etmediler. Ürün geldi. Yaklaşık 4-5 günde geldi ürün. Biraz bekledik. Bir de çekim için bekledik. Açmadık. Bayağı heyecanlıyım. Ürünümüz bu. Dilerseniz kutu açılışıyla başlayalım. Bu ne a**ım? Pavyon sümeni gibi ya. Kutuya bak. Açmaya korkuyorum şu anda. Bayağı ya, belli y***k gibi bir şey var içinde. Boş mu acaba? Bir şey söyleyeyim. Bayağı şey yani. Al kasaya götür, hesaba itiraz et. Pavyon kutusu gibi bakayım. Bayağı şuna Love Mav yazıyor. Love Watch yazıyor işte. Tamam bakalım. Kutu paramparça gelmiş zaten. Ana. Minder de koymuş a**a koduğum. Oo. Evet, Ezgi Hanım'ı dışarı alalım be. Ezgi dışarı çık. Ya kafası çıktı. Başı çıktı a**a bakayım. Şuna bak. Pili bile yok a**a kodum. Of çok kötü ya. Ya bu nasıl bir tasarlayan tasarımcıyı ayrı s**eyim. Üreten falan. Evet. Yani 139 liraya tabii ki de ben dolandırılacağımdan emindim. Apple Watch çıkma gibi bir lüksü yok zaten. Eyvallah da yani. Bari a**a koyayım bir yere bir çakma çok hani 5 dolarlık da olsa bir akıllı saat ya da dijital koyardım a**a koyayım ya. Bayağı evinde kullandığı saati atmış vermiş yani böyle. Çizilmiş plastik cam böyle. Genev yazıyor. Tasarımı zaten gibi. Zaten a**a kodumun kanalını saat incelemek için açtık. Al. 5 lira bile değil a**. 2 TL bu saatin şeyi. Böyle bir tekstil ürünü mü var a**ayım ya? Ya Allah'ım çok moralim bozuldu. Vay a**ayım dolandırıldık ya. O kadar. Ya yollarınızı s**eyim sizin. Çok moralim bozuldu ya. Vay modum düştü ama a**ayım şu anda. Ya ben hani ya keşke çakma olsam a**ayım. Oğlum bu arada şunu da söyleyeyim. Hiçbirimizi bizim burada polyanla s**eydi. Herkes bir siparişi verirken 139 TL'nin götümüze gireceğini biliyorduk. Ama ben dedim ki en azından boktan da olsa bir akıllı saat çıkar. Onu incelerim. En azından vakit geçer falan filan dedim. Bu neymiş a**a koyayım ya. Bari koklayalım. Belki Apple Watch falan aynı kutuya gelmiştir diyeceğim. Ya deri bile kokmuyor. Ya yok böyle bir şey ama. Neyse. Evet. Bari ne yapalım? Şimdi Misa Elektronik Pazarlama İnşaat bilmem ne falan diyor. İnş yazıyor yani. İnşallah böyle bir şirket vardır diye gibisinden yazıyor. Bir şikayet vardan falan bakalım. Bakalım başkalarının da gelmiştir çünkü böyle gururla yazıyorsa adını. Göğüne girmiştir herkesin. Şuradan bir telefondan bir açayım. Yani bu arada firmanın reklamını yapmıyorum. Sadece merak ettiğim için yazıyorum. Misa Elektronik değil mi? Aynen. Evet. Çıktı bak. Misa Elektronik banyo seti yerine deterjan. Misa Elektronik Pazarlama banyo seti yerine deterjan yollamış. Aras Kargo'yu ödeme yaptım. Paketi ancak eve gelince açabildim. Ve günün şokunu yaşadım. Kargo firması ödemeyi aldığına dair hiçbir şey teslim etmedi. Ben de iş yoğunluğundan sorgulamadım. Burada kargo firmasının bir suçu yok. Zaten kapalı kutu veriyor adamlara. Aldığım saatler bambaşka saatler. İade etmek istiyorum. Bir şirket bunu bilmem ne. Aldığım saatler bambaşka saatlerdi. İade etmek istiyorum. Bu şirket bunu sürekli yapıyor mu bilmiyorum ama hak yedirmez kimse. İade alınıp paranın iadesi yapılmadığı takdirde geri dönüşü elbet olacaktır. İnşallah dikkate alınır ve sorunu çözmeye çalışırsınız. Farklı bir ürün geldi ve çok kibar yazmış. Ya bakın ne girdi yazsana şuraya. Bayağı güzel dolandırıyorlar milleti bu arada. Yani farklı ürün gamı da var. Hani atıyorum ben 50 liralık s**mek istiyorum diyorsan başka şeyler de var burada. Tercih edebilirsiniz. Yani şunu söyleyeyim. Büyük ihtimalle bu yasal bir açıklık var yani bizim kanunda yani. Bu kadar yoksa bunlar bu adamı yani şikayet vardı bu kadar böyle şey olamaz. Yani çünkü marka saat yazmış. Ve diyor ki işte saat gönderdim. Fatura gelmiyor bu arada. Yani bayağı yani mali yönden de var bir dolandırıcılık. İstediğin ürün gelmiyor falan filan ama belli ki bir yasal boşluk var yani. Buraya saat yazınca saat gönderdim mi oluyorsun? Ya da işte banyo temizlik ürünü yazdım. Deterjan göndermişim. Yani aynısının benzerini itelemeye herhalde bize ticaret diyorlar bilmiyorum. Evet sipariş farklı geldi. 2 adet ayakkabı sipariş vermiştim. İnternet sitesinden 2 adet ayakkabı siparişi vermiştim. İstediğimden çok farklı bir model geldi. Misa Elektronik adında bir şirket. Numarasını bulup aradım. Kendileri olmadıklarını söylediler. WhatsApp'tan kesinlikle ulaşılamıyorlar. Telefon numarası sürekli kapalı.
Facebook sayfasında kötü yorum yapınca engellediler. Lütfen gereği yapılsın. Bu arada çok farklı ürün gamı varmış. Helal olsun. A9 yerine ikinci el saçma telefon gelmesi. Televizyondan A9 siparişi verdik. Adamlar ikinci el saçma sapan bir telefon geldi. İçinde ne şarj aleti ne de bir şey vardı. Size dava açacağım, polise şikayet edeceğim. İnsanları kandırmak hoşunuza mı gidiyor? Hakkımı helal etmiyorum. Allah bilir 100 liraya almıştır A9'da. Ama A9'u 100 liraya alacağım diye uğraşırsan zaten girer götür. Bu arada alırken internete girdik işte baktık falan. Üründe hiçbir zaman Misa Elektronik Pazarlama yani Misa'nın adı ya da Misa mı Mısa mı ne s***se geçmiyor. Ama bu şirkette bu çok şikayet var. Ve büyük ihtimalle dava açacaklar bize. Hani şirketimizin markasını kötülüyorsunuz falan diye. Yine biz papat olacağız ve videoyu kaldırmak zorunda kalacağız burada. O yüzden geçelim. Ama bu şikayetvar.com'da halka açık şekilde yazılmış. Yani bunu izleyen hakim bey varsa aynı hani şikayetleri burada okuyorum. Bir şey değişmiyor. Sanırım şu an yargıda bir şey oldu. Bug bulduk. Arıyorum o zaman ben şeyi. Şimdi şöyle yapayım. Ben sipariş verdikten sonra beni arayan numarayı bir arayacağım. Bakalım açacaklar mı? Açarsa ne konuşuyorlar? Ne konuşacaklar? Onu bir sorayım. Bir söveyim karşımdakine rahatlayayım. Ondan sonra bakalım ürünü biraz tabii ki de parçalayıp atarız artık. Yani bunun da incelemesi olmaz. Konuşalım bakalım ne diyorlar? İtirazlar ne? Ne gibi bahane sunacaklar? Ya da belki açmayacaklar bile bilmiyorum. Sipariş alırken beni arayan numarayı arayacağım. Ondan sonra zaten saati parçalarız, kapatırız. Evladım öyle çok moralim bozuldu ya. Ama hayatları. Evet. Geneva ya. Ya saati inceleyeceğim. Saati ayrıca inceleyeceğim. Ama saat kanalı gibi olduk. Evet. Arayalım bakalım. Buraları blurlayacağım hani böyle numara falan. Ne çıkarsa. Alo. Alo, iyi günler, buyurun. Merhabalar. Misa Elektronik Pazarlama mı? Evet efendim, doğrudur. Merhaba, ben şey soracaktım. Yani ben sizden 139 TL'ye bir internetten şey gördüm, reklam gördüm. Apple Watch saat satın aldım. Fakat bana eski usul böyle klasik bir saat göndermişsiniz. Çok beğendim yani. Çok teşekkür etmek için aradım ben size. Nasıl yani? Ya diyorum ki hanımefendi hani bir dahaki sefere 139 TL'yi ben direkt sizin IBAN'ınıza yatırayım. Hani böyle hiç beni için 3-4 gün beklemeyin diyorum. Hani direkt kargo falan bekle böyle olmuyor yani. Alo. Kardeşim o da boş bu da boş. Akıllı gerizekalı diye niye ayrımcılık yapıyorsunuz? Hem akıllı olunca ne yapacaksın? Satranç mı oynayacaksın? Bir şey mi danışacaksın? Kefil mi yapacaksın? Hem akıllı olunca sürekli bildirim geliyor kardeş. Sen saate bakıyorsun karşıdaki diyor acaba benden sıkıldı mı diyor bu. Muhabbeti bitiriyor. Muhabbeti öldürüyor. Ben bu sorunu çözdüm. Bunun önüne geçtim. Bir kere kesinlikle bu dolandırıcı iddialarını kabul etmiyorum. Dolandırıcı adam hıyar gönderir, ürün göndermez. Ben gönderiyor muyum? Gönderiyorum. Ha ürün daha iyi gelir, daha kötü gelir o bizim müşteri ilişkilerimizle alakalı. Şimdi stajyer çok. Karıştırıyorlar yani. Kardeşim biz saat sektörüne yıllarımızı verdik. Bak İzmir Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi hepsi bizde çalışıyor. İzmir'deki saat kulesi, Adana'daki büyük saat hepsini biz yaptık. Takır takır yıllarda çalışıyor. Bir hatasını gördünüz mü? Zaten saate bakın da yapacaksın kardeş. Sabah 8'e bir kalkıyoruz etraf kapkaranlık. Sanki şafak operasyonuna gidiyoruz a**ına koyayım. Neymiş birisi banyo seti istemiş deterjan göndermişim. Hayır sen deterjanı banyoda kullanmıyor musun? Bak ayıktı çaktın mı? Mantığı görüyor musun? Neymiş 120 liraya 4 kameralı telefon almış da başka telefon yollamışım. Hadi sen salaksın inandın. Ben salak mıyım? Hayır soruyorum yani. Asıl şimdi son bombam var. Piyasanın anasını s**eceğiz. İlk defa burada açıklıyorum. Şu an gümrükle alakalı biraz sıkıntımız var. Takıldı ama çözeceğiz o sorunu. Dikkat edin açıklıyorum. Burası çok önemli. Cinsel seks robotları geliyor. Hem akıllı hem cinsel. Androidli seks. Siz o zaman görün gümbürtüyü. Şov yapacağız lan şov. Hadi gidin. Evet. Kapattı. Saatin camı yapışkan. Bak yapışıyor ya. Böyle bir şey olamaz bak. Ya bunun nesini inceleyeceğiz biz ya? Ben giriyorum incelemeye bunu. Yani saatte bir şey yok. Detayını çekmemize bile yok. Şurası plastik, cam bile değil. Genava marka. Pili yok. Zaten bu saat büyük ihtimalle benimle yaşıt falandır ama ya. Şunu Allah. Made in China ya. 1 dolarlık ama 1 dolar bile değil ya. Yani AliExpress'te bu saatlerin satışı 2013 yılında falan bitmişti. Öyle söyleyeyim. Berbat abi. Bari 15-20 liralık saat gönderseydiniz. Cammış lan günahını almışım. Plastik falan değil ama. Genava ya. Aman koyayım ya. Çok sinirim bozuldu ya. O çocukları ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ama salakları. Hayır. Ya bari ne bileyim böyle 100 liraya işte şey alsaydık. A9, M9 var ya onlardan alsaydık bari telefonu da öyle s**seydik. Bu ne? Kuru kuruya s**dik resmen ama. Evet. Demek ki ne diyoruz? Siz olun. Böyle televizyondan 100 liraya saat mi? İnternetten burada bu Instagram'dan çok sponsorlu satış biz oradan bulduk en azından. Çıkıyor. Her s**e atlamayın. Etrafınızdakilere söyleyin. Bu videoyu izletin annenize babanıza. Genelde biraz bizim
kesim değil de böyle şeyler, hani yaş kitlesi daha yüksek insanları çok fena kandırıyorlar. Onlara uyarın. İşte hani bizi s**ler var, onları s**sinler. Ne diyeyim yani? Kaç kişiyi kurtarırsak kârdır. Ne yapalım, saati açalım mı iyice bir arkasına falan da? Girmişken girelim. Biz şimdi hani yorum yazanlar var. 139 liraya Apple Watch mu olur a**a koyun falan diyenler olacak. Tabii ki de biz bu işten 4-5 yıldır her yerde bas bas bağırıyoruz. Hani bak bunları almayın, dolandırılırsınız, sahte telefon kullanmayın, bilmem ne falan filan. Biraz hem şov hem de öğretici bir içerik oluyor. Fakat bunu ben yapayım ya, böyle cam fanusa koyalım. Hani göte giren 139 TL yazalım altına. Belki yıllar sonra böyle bir arkeologlar falan bulur da ama kodum malına bak der. Ya yemin ediyorum var ya, memlekette işini tek düzgün yapan şeyler dolandırıcılar. Bu adamlar her çağa ayak uyduruyor abi. Apple Watch'u çıkıyor, Apple Watch satıyorlar. Yok işte ev satıyorlar, bilmem ne. Bir müteahhit alıyor, 5 kişi aynı evi satıyor. Yine ortalarda yok. Geliştiriyorlar kendilerini. Helal olsun ama. Demek ki kanunda bir açık var. Ya de var şimdi. Geçen dolandırıcılık muhabbetini birisi atmış yine şey. Bu televizyonda falan yok işte gergedan taşlar, yok işte aslan bilmem ne, böyle Viagra çeşidi işte cinsel gücü arttırıcı ya da arttırdığını iddia eden ilaçlar satılıyor. En temizi o. Bak şimdi alsam, kullansam incelemesini çekemem. Ya da işte birisi alsa abi aldık şikayet, hani hala kalkmıyor diyemez. Hani böyle şeyler söyleyemezsin ya toplum içinde. En temizi o. Ya dolandırabildiğin kadar. İtiraz etse edemez. Savcılığa gitsen gidemez. Abi benimki kalkmıyordu. İlaç aldık. Yine kalkmıyor. Bunu söyleyemez zaten karşısındakini. Hani der böyle. Abi bizim bir arkadaş var, kalkmıyormuş. İşte arkadaş gitti internetten şunu aldı. Yine kalkmıyor. Getir arkadaşını anlattın. Yok abi arkadaş hasta işte. İlaç midesini bozmuş. Altına sıçıyor. Saat de sağlam mı? Kırılmıyor bir türlü. Bu ne a**? Ya resmen var ya 139 TL'ye kaldık, elimizde oynuyoruz yani. Bütün video bu oldu yani. Al 139 TL amına. Geneva'ya bak ya. Metal plaka koymuş amına. Kalite be. Marka anasını. Keşke Erotic Shop'tan vibratör falan alsaydık da onunla oynardık amına. Hiç neyse bir işe yarardı. Şuna bak. Durduk yere aldık oynuyoruz elimizde. Bu da zaten böyle şey. Kağıt mıdır nedir a**ayım. Bambaşka bir tekstil ürünü ya. Bunun literatürde yeri yok a**ayım. Tekstil mühendisleri bunu görmeden mezun oluyor. Deri desen deri değil. Kumaş desen kumaş değil. Moralim bozuldu. Bu arada dolandırıcılık demişken size bir hikaye anlatacağım. Öyle kapatalım ondan sonra. Benim üniversitede bir arkadaşım var. 130-140 kilo bu neydi çocuk böyle. Bayağı yarma gibi. Bir gün işte babası önlem almak için şeydi işte. O zaman da fotoğraf gönder diyor da işte MSN'den falan fotoğraf yolladık böyle işte. Normal kamerayla çekiyordu. 720p bir Canon makinemiz vardı. Dedi ki işte tartılı her gün kilo gönder, işte her hafta başı bir tartılı kilo gönder. Kaybettiğin her kilo için 50 TL para göndereceğim sana. Anladın mı böyle? İlk başta çocuk biraz hani diyet yaptırdık falan filan böyle. 2-3 kilo verdi. Aldı böyle 150 lirayı. Baktık kilo veremiyor. Dedi ki işte kanka benim şu işte ayakkabıyı giysen sen çıksan çanta ya da çorabı giysen falan. Tartı kapının dışına duruyordu bizim evin. İçeri almıyorduk. İşte ayakkabıyı giysen sen çekilsen falan filan muhabbeti yaptı. İyi kanka çekiliyorum böyle. Hani işte biraz ağırlık koyuyoruz ya da işte önce o çekiliyor biraz böyle yükleniyor omuzundan 2 kilo indiriyoruz falan filan. Böyle 100-150 her hafta geliyor. Tertemiz. Geldi. Ne oldu amına koyayım? Yaz geldi. Bu yaz geldi. Bu pezevenk hala 130. Hadi 125 kilo olsun. 5-6 kilo vermişti. O bir gitti. Ses yok. İşte o zaman hani böyle sürekli chatleşemiyoruz. SMS atıyorsun işte. Arayacağım kankası diyor. Akşam arıyor işte. Ne yapıyorsun? İşte çalışıyorum. Peder beni bir işe soktu falan. Ama böyle moral bozuk yani. Allah Allah falan. Amasya'daydı. Bir geldi. Herif hakikaten 92 kilo. Bütün yaz it gibi oto yıkamacıya vermişler çocuğu. Ve it gibi çalıştırmış babası. Ama koymuş benden aldığım bütün paraları ödeyeceksin diye. Tığ gibi geldi. Bir şekilde buradan kısadan ise şu, dolandırıcı da olsanız bir gün kötü girer bir şeyler diyoruz. Ve videoyu kapatıyoruz. Evet böyle hani abi seni şu şekilde de s**ebilirim, bu şekilde de s**ebilirim. Hani 130 yetmez 500 ver şöyle s*** diyen arkadaşlar varsa da Instagram'dan DM'den bana bu tarz ürünlerin satıldığı yerleri, reklamları neyle karşılaşırsa bilmiyorum. Göndersinler, hep beraber etraflıca s***lemiş. Böyle bir içerik oldu. Evet videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.